Merhaba sevgili takipçilerim. Mis Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle iştah açıcı nefis bir sos tarifim var ki inanın denediğinizde ve her tükettiğinizde iyi ki yapmışım diyeceksiniz. Mutlaka bu sosu yapıp kışa öyle girin. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tarifim tam ölçülüdür. Şimdi tüm detaylarıyla yapımına geçiyorum. Sosuma ilk önce patlıcan ve biberleri pişirerek başlayacağım. Bunun için 1 kilo patlıcan, 1 kilo da kırmızı kapya biber kullandım. Sebzeleri güzelce yıkadıktan sonra fırın tepsisine yerleştiriyorum. İsterseniz bu sebzeleri mangalda közleyerek de hazırlayabilirsiniz. Eğer köz tadını seviyorsanız bu da sosunuza ayrı bir lezzet katacaktır. Aldığınız patlıcanlar biraz böyle etli, dolgun olursa daha isabetli olur. İç kısmının daha güzel pişebilmesi için bıçakla gördüğünüz gibi patlıcanları şöyle birkaç yerinden deliyorum ve önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında pişmeye bırakıyorum. Patlıcan ve biberler fırında pişerken ben de diğer malzemelerimi hazırlamaya başlıyorum. 150 gram oldukça acı turşuluk biber kullandım. Tabii bu sizin damak zevkinize bağlı. Eğer daha az acı seviyorsanız daha az miktarda kullanabilirsiniz ya da hiç kullanmayabilirsiniz. Ama bu sosa gerçekten biraz acılık çok güzel yakışıyor. Biberleri güzelce temizleyip rondoda böyle biraz dişe dokunur vaziyette öğüttüm. Çok böyle un ufak yapmadım. Onları ayrı bir kaba alıyorum ve sarımsaklarımı rondoda öğüteceğim. Bir baş sarımsak kullanabilirsiniz. Benim sarımsaklarım oldukça iriydi. 10 diş sarımsak kullandım. Sarımsakları da aynı şekilde yine biraz dişe gelir kıvamda öğüttüm. Sizlere de özellikle gösteriyorum ki ne kadar ufalttığımı görün. Çok böyle un ufak yapmayın. Yarım kilo tatlı yeşil biber kullandım. Çekirdek ve tohum kısımlarını güzelce temizleyip yıkadıktan sonra tıpkı bir menemen yapar gibi böyle orta büyüklükte doğruyorum. Ve hazırlamış olduğum bu biberleri bir sahanda yarım çay bardağı sıvı yağ ilavesiyle pişireceğim. Arzu edenler çiğden de sosuna ilave edebilir ama biraz kavrulduğunda gerçekten lezzeti çok daha güzel oluyor. Biberleri ara ara karıştırmayı ihmal etmeyelim. Ta ki böyle rengi sararıp diriliğini kaybedip biraz kızardığında pişirme işlemini sonlandırıyorum. Ve artık biberlerim de hazır. Onları da bir kenara alıp diğer malzemelerimi doğramaya devam ediyorum. Yarım demet maydanoz kullandım. Maydanozumu da gördüğünüz şekilde doğradım. O arada patlıcan ve biberlerim de pişti. Hemen onları da sıcağı sıcağına servis kaselerine alıyorum. Ve kabuklarının çok daha kolay bir şekilde soyulabilmesi için hiç bekletmeden sıcakken üzerlerine temiz bir poşet yerleştirip yaklaşık bir 20 dakika kadar bekletiyorum. Böyle yaptığınızda gerçekten biberlerin de patlıcanların da kabukları çok daha kolay bir şekilde ziyan olmadan soyuluyor. Kapya biberlerin içindeki çekirdek kısımlarının çok fazla sosta yer almaması için ben akan suda şöyle bir yıkayıp temizledim. Şimdi patlıcanlarımı soyacağım. Ve şimdi patlıcan ve biberlerimi doğramaya başlayabilirim. Özellikle patlıcanları çok minik minik doğramıyorum. Sosun içerisinde bir müddet daha kaynayacağı için eriyip dağılmasını istemiyorum. Ama kapya biberleri olabildiği kadar ince doğradım. Şimdi tüm malzemeleri hazırladım. Artık domatesi hazırlamaya geldi sıra. 2 kilo oldukça etli ve az sulu domates kullandım. Bursa Karacabey domatesi yani yumurta domatesi, Çanakkale ya da Ayaş domatesi kullanabilirsiniz. Bahçe domatesi gibi ince kabuklu, çok fazla sulanan bir domates tercih etmeyin. Sosun kıvamını tutturmakta zorlanabilirsiniz. Domatesin ezik ya da çürük yerlerini güzelce temizledikten sonra kabuklarını hiçbir şekilde soymadan derin bir tencereye gördüğünüz şekilde iri parçalar halinde doğruyorum ve ilk önce çok kısık ateşte domates suyunu verene kadar pişirmeye başlıyorum. Bu arada lütfen ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin ki dibini tutmasın. Bakın artık domatesler dağılmaya, parçalanmaya başladı. Hatta kabukları bile ayrılmaya başladı. Bu aşamadan itibaren blender ile pürüzsüz bir hale gelene kadar parçalıyorum. Blenderladıktan sonra domatesin şu andaki kıvamı bu. Bir 5 dakika fokur fokur daha da kıvamlaşabilmesi için kaynattım ve kıvamı bu hale geldi.
Gördüğünüz gibi daha da yoğunlaştı. Şimdi artık diğer malzemelerimi eklemeye başlayabilirim. 1 yemek kaşığı oldukça tepeli kaya tuzu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ekledim. 1 çay bardağı sirke ekledim. Elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de ekleyebilirsiniz. Ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şimdi minik minik doğradığım kapya biberi ve birazcık da irice doğradığım patlıcanımı ilave ediyorum. Sosunuzu yaptıktan sonra tuzunu şöyle bir kontrol edin. Eğer size az tuzlu geldiyse birazcık daha ilave edebilirsiniz. Benim için oldukça kıvamındaydı tuzu. Ve rondoda öğüttüğüm acı biberlerimi ekliyorum. Sarımsaklarımı da ilave ettim. Doğramış olduğum maydanozlarımı da ekliyorum. Ve en son yağda birazcık pişirdiğim, kızarttığım tatlı biberlerimi de ekledim. Ve şöyle tamamıyla bir karıştırıp sizlere kıvamını yakından göstermek istiyorum. Bakın öyle cıvık bir kıvamı yok. Gerçekten yoğun. Özellikle de kıvamını bu şekilde yoğun tutmaya çalıştım. Çünkü kavanozlara sıcağı sıcağına yerleştirdikten sonra terleme yapabileceği için sulanabilir. O yüzden çok sulu bırakmayın sosunuzun kıvamını. Bu şekilde hiç bekletmeden kavanozlara sıcakken aktarıp kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Bu ölçülerle 8 adet 425 mililitrelik kavanoz sosum oldu. Kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra sıcağı sıcağına hiç bekletmeden kavanozlarımı temiz bir bez üzerine ters çeviriyorum ve soğuyana kadar hiçbir şekilde dokunmuyorum. Soğuduktan sonra kapaklarını kontrol edip serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza ediyorum. Buzdolabı olması şart değil. Evinizin en serin köşesi neresiyse orada saklayabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir sostur. Denemenizi çok isterim. Deneyenlerin de yorumlarını özellikle bekliyorum. Kanalımda buna benzer birçok sos, turşu, reçel, konserve tarifi görebilir. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Hepsinin bağlantı linklerini videoma ekledim. Eğer tarifimle ilgili bir sorunuz olursa da bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. İnşallah daha güzel ve farklı tariflerle tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.